Çok özledim seni be Zeynep. Hiç olmazsa uzaktan bir görseydim yüzünü. Çok üşüdüm. İstemiyor beni. Açmayacak kapıyı. Muhsin amca beni böyle görürse ne olur görmesin. Çok utanıyorum. Melahat teyzeye gitsem o alır beni içeri. Üstümü de temizlerim. Ne yapacağım şimdi ben Feride ha? Sen de yoksun. Kaldı mı şimdi bir tek başıma ha? İyi mi? Hala biraz idare etsen ne olur. Ya tam çıkacakken dükkana müşteri geldi. Sipariş de aldık yeni. Of, ne yapsak ki? Hayır, değnekle mutfağa kadar gidiyorum da. Sıkışırsam tuvalete nasıl gideceğim ha? Allah korusun, bir düşersem. Artık bu ayak sittin sene yerine gelmez. Söyleyeyim ben. Yok sen sakın tek başına kalkma Allah korusun. Ah var ya o cadı Nurten. Her şey onun yüzünden oldu. Bıraktı gitti beni. Sanki onun nemrut suratına da çok meraklıydım ben. Hala deme öyle. Ne demeyecekmişim ha? Ne demeyecekmişim? Onun o çirkefliği var ya gözüm önüne bir geliyor. Ah Feride. Şu ayağım iyi olacaktı da onun öyle var ya onun saçını başını böyle yolacaktım. Hala tamam sakin ol. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Ha? Hani tuvalet muvalet... Ay rezalet. Koca kadın bir ortalığı batırırsam... Hala ne yapsak ki ben de bilemedim şimdi. Ne yapacağım şimdi? O zaman akşama kadar senin gelmeni bekleyeceğim. Artık ne yapayım? Tuvaletim gelse de sıkacağım, bekleyeceğim. Tabii patlamazsam. Of, ne yapacağım ya? Böyle içime hiç sinmedi Zeynep. Sen burada, ben çiftlikte. Durumu daha fazla zorlaştırma istersen. Sağ ol buraya kadar getirdiğin için. Zahmet oldu. Tabii ki de getireceğim Zeynep. Ne zahmet. Ne olur böyle konuşma. Kendimi çok kötü hissediyorum. Zeynep. Zeynep? Ne işi var bu herifin gene yanında ya? Ne konuşuyorlar böyle dip dibe? Barıştılar mı yoksa? Yapma böyle Zeynep ya. Yapma işte.
Şifa olsun canım. Tülay, Zeynepler hala gelmedi. Melek, ben de merak ettim aslında. Aramak istedim ama sonra vazgeçtim. Hadi konuşuyorlarsa diye. İnşallah barışmışlardır değil mi? Bence Selim ikna eder Zeynep'i. İnşallah. Geldiler sanırım. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Merhaba abla. Selim, gelsene içeri. Ben gelmeyeyim. Ama Başka sefere. iyi, peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi canım benim, biz de geçelim içeri. Ne yaparsan yap. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen onu benim kadar sevmedin Selim. Zeynep de bunu anlayacak sonunda. Bu kalp onu sevmekten hiç vazgeçmeyecek. Hiç. Yani şimdi siz barışmadınız mı? Ben de şimdi sizi arabayla giderken görünce buzları erittiniz sandım. Tülay abla, hani ben Selim'le konuşmak için dışarı çıkmıştım ya. Sonra ne oldu bilmiyorum, birden bayılmışım. Ne? Selim de beni hastaneye götürmüş. Ne diyorsun Zeynep sen? Zeynep, sen iyi misin peki? Bebek nasıl? İyiyim, yani iyiyiz. Önemli bir şeyim yok, stres yüzünden olmuş. Zeynep'ciğim bak daha fazla üzme kendini ama. Tülay abla iyiyim ben, tamam geçti artık. Zeynep suratın da sararmış. Allah'ım ya. Tülay abla iyiyim ben. Zeynep, canım istersen yat uzan biraz, ha dinlenirsin. Melek abla iyiyim gerçekten. Zeynep ay bak kızım ellerinde buz gibi olmuş. Sen iyi olacaksın ki bebeğin de iyi olacak. Şöyle uzan hadi. Ay, dur ben sana battaniye getireyim. Peki. İyiyim ben de Nezaket teyze, sağ ol. Senden bir şey rica edecektim. Halam evde yalnız da ben de iş yerindeyim, gidemiyorum. Bir iki saatliğine yanına durabilir misin diyecektim. Ya bakıcısı vardı ama işi bıraktı. Şimdi de evde tek başına. Ya demek işin var. Tamam o zaman ben bir çaresine bakacağım. Yok Nezaket teyze önemli değil. Tabii. Ne oldu? Ya halam bakıcısı gitti ya, evde yalnız. Ciddi misin sen ya? Ben de bir komşuyu arayıp rica ettim. Bir iki saatliğine yanında durabilir misin diye ama gidemem işim var dedi. Tamam hadi çık sen git. Ben dururum burada tek başıma. Yok Murat, müşteriler olsa tamam da sipariş aldık yine. Onları sen halledemezsin tek başına. Nasıl yapacağız ki Feride? Buldum. Tülay ablayı arasana. Ya kadının başında kaç kişi var zaten, bir de halamla mı uğraşsın? Ya saçmalama Feride. Sonuçta acil durum değil mi? Ara hadi ara. Tülay abla kesin gider. Bilemedim ki şimdi. Ya bilemeyecek bir şey yok Feride. Hadi bak konu kapanmıştır ara. İyi peki. Zeynep'ciğim hadi doğrul. Bak ıhlamur getirdim. Ha. Melek'ciğim şunu tutar mısın canım? Ben şu telefona bakayım. Alo Feride.
Tülay abla nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Yok merak etme bir şey yok. Ben senden bir şey rica edecektim. Tabii mümkünse. Ha söyle canım. Ferideciğim, gitmesine giderdim de Zeynep'in durumu pek iyi değil. Ne olmuş? Bir şey yok inşallah. Ha yok canım benim, endişelenme. Biraz durumu kötü. Hamilelerde oluyor böyle şeyler. Şimdi kendisini toparladı ama hala halsiz. Ay Feride ne yapsak ki? Neyse Tülay abla sen sıkma canını. Ben bir şekilde halledeceğim artık. Yine de çok sağ ol. Ferideciğim ne olur kusura bakma. Böyle bir durum olmamış olsa giderdim. Ay dert oldu içime vallahi. Yok abla söyleme böyle üzülürüm ben. Tamam ben bir şekilde halledeceğim. Tülay, ne olmuş? Feride'nin halası evde yalnızmış. Kadıncağız yürüyemiyor. Bana da birkaç saatliğine gidip bakabilir misin dedi. Ama Zeynep bu haldeyken... Abla benim içinse ben iyiyim. Hem zaten Melek abla var yanımda, yalnız değilim ki. Yok olmaz Zeynep. Olur mu öyle şey? Hem kötü görünüyorsun. Ben giderim. Melek yok olmaz. Giderim canım. Evi biliyorum zaten. Emin misin? Eminim. Ne olacak ki? Gideceğim yanına oturacağım öyle. İyi. Peki madem öyle. Ben o zaman haberdar edeyim Feride'yi. Tamam. Ben çıkıyorum o zaman. Burayı hatırladım. Nurten teyzeyle de geçmiştik buradan. Doğru yoldayım. Alo Feride. Efendim Melek abla. Nasılsın canım? Tülay abla aradı şimdi söyledi. Halama gidiyormuşsun. Çok sağ ol. Ne demek canım? İçin rahat olsun diye aradım ben seni. Melek abla Allah senden razı olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ara söyle olur mu? Tamam canım. Konuşuruz sonra. Tamam. Hadi kolay gelsin. Ay kız. Vallahi cinlerim tepemde ha. Vallahi tuttum kolundan attım sokağa. Bir saat sokakta kalsın da gelsin aklı başına. Ne yaptın? Abla sen delirdin mi ya? Kız köpek yavrusu gibi odanın ortasına saldı diyorum sana ya. Çocuğu öyle odalara kapatırsan olacağı bu tabii. Ay Seher. Ay vallahi artık burama kadar geldi ya. Şu işin ucunda para olmasa ya. Çoktan onu koymuştum kapının önüne kedi yavrusu gibi. Ya sana inanamıyorum ya. Sen dedektiflerin aradığı, üzerine büyük ödüllerin konduğu çocuğu tut, kapının önüne koy. Bu ne rahatlık Allah aşkına ya? Abla, ya o çocuk kapının önünden ayrılırsa? Ya onu tanıyan birileri çıkarsa? Carlama be. Zaten sinirlerim tepemde. Hem o bir yere gidemez artık. Ben onu korkuttum. Arzu'dan da deli gibi korkuyor zaten. Sabahtan beri kapıyı tırmalıyor aç diye. Şu rahatlığına pes diyorum, başka da bir şey demiyorum ya. Abla, eğer o çocuğun başına bir iş gelirse yaptığımız her şey boşa gider. Neyse, ne yaptın? Gonca denen kadınla konuştun mu? Ne zaman verecek parayı? Aman aradım. Açmadı o da. Al işte. Gördün mü bak? O da yan yatıyor. Parayı alamazsak ne olacak? Aman ne olacak kız? Biz de babasına gideceğiz. Sen gözünü dört aç da haber bekle benden. Bakalım ne olacak. Tamam ararım. Sen de kızı içeri al. Bu kadın da arayıp duruyor ya. Ne yapacağım ben? Nasıl bulacağım o kadar parayı? Evimizin Beycik Hanım nasıllar bakalım bugün? Keyfiniz yerinizde mi Gonca Hanım? Bak bir şey istiyorsan hemen söyleyeyim yapsınlar.
Ne istiyorsun? Aa, ben senin huzurundan, mutluluğundan başka ne isterim Gonca? Nasıl gidiyor hanımlık işleri? Bak, bir şeye ihtiyacın olsa çekinmeden söyle. Biliyorsun bu konuda senden daha deneyimliyim. Elimden geleni ardıma koymam. Ona ne şüphe? Nasıl gidiyor babam olmadan hayat? Sana ne? Senin kendi işin gücün yok mu? Ya sen kendi işine baksana. Ne yapayım? Senin gıcık suratına bakmak daha çok hoşuma gidiyor. Başka işim yok muymuş? Olmaz olur mu Gonca Hanım? Sen bekle de gör. Erkut, ne bu halin? Ne oluyor diyorum. Zeynep'le mi ilgili? Hiçbir şey oldu yok Arzu. Film dönüyor dolaşıyor başladığı yere sarıyor. Ne diyorsun sen? Selim'le Zeynep. Bugün onları gördüm. Barışmışlar mı? Barışıyor gibiler sanki. Ne gördün ki? Bir yerden geldiler. Selim arabayla getirdi. Böyle dip dibe falan konuştular. Canım sıkıldı. Niye hala dip dibeler, hiç düşündün mü? Bebek yüzünden tabii ki. Eğer o bebek olmasaydı Zeynep sana çoktan dönmüştü. Yani diyorum ki eğer o bebek olmasaydı... Arzu, yavaş. Değil mi? Ben Zeynep'e zarar verecek bir şey yapamam. Zaten ben de Zeynep'e zarar verelim demiyorum. Ne tilkiler dolanıyor kafanda o zaman? Bir planım var benim. Bekle de görsen. İyi ki geldin kızım. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Çok sıkışmıştım. Tuvalete nasıl gideceğim diye düşünüyordum. Ya tekrar düşerim diye çok korktum. Allah korusun. Allah senden razı olsun kızım. Yaşlılık zor. Allah hiç kimseye muhtaç etmesin. Bak halime. Bir tek Feride var. O da çalışıyor, ne yapsın? Nurten gelmişti ama o da gitti işte. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Sen burada dinlen. Ben sana çorba yapayım, tamam mı? Of. Hangi sokaktan gidiliyordu ki? Kafam karıştı. Amca, Efendim canım? Melahat teyzenin evini arıyorum da ben. Yerini biliyor musunuz? Melahat teyze mi? Tanımıyorum. Buralarda mıydı evi? Evet. Peki nasıl bir evdi? Hatırlıyor musun? Böyle sarı bir evdi. Ama öyle bilemem ki. Yanında, sokağında tanıdık, bildik bir yer var mıydı? Bilindik bir yer mi? Yani böyle okul olur, postane olur, ne bileyim adını bildiğim market. Böyle bir yer. Yani aradığın eve yakın bir yer. Okul vardı, evet. Okul. Adını biliyor musun okulun? Hayır, bilmiyorum. Bak buraya en yakın okul hemen 2 sokak üstte. Sen oraya git bence. Belki orada bulursun, tamam? Çok teşekkür ederim. Önemli değil ufaklık. Duymalıydın abi. O minnacık şeyin kalbi küt küt nasıl atıyordu öyle? Hayır, onun kalbi attıkça benim kalp atışlarım da hızlandı. Nasıl desem, böyle çok acayip bir his. Mucize gibi, Allah'ın verdiği bir mucize işte. Onu bir an önce kucağıma alıp sevmek için o kadar sabırsızlanıyorum ki abi. Çok sevindim Selim. Sen çok iyi bir baba olacaksın. İnşallah abi, inşallah. Zeynep'le aranız nasıl? Düzeldiniz mi? Yani daha değil ama biraz yumuşadı gibi. Kendimi affettirmek için dökmediğim dil kalmadı desem yeridir. Allah büyüktür. Her şeyin hayırlısı inşallah.
Pes edecek değilim. Ben Zeynep'i çok seviyorum. Onun da beni çok sevdiğini biliyorum. Aliye Hanım, bir isteğiniz varsa... Yok kızım. İlaçlarımı içmek için su almaya gelmiştim. Ne pişiriyorsun? Ezogelin çorbası yap demiştiniz ya, onu pişirdim. Aman kızım, geçen seferki gibi çok yağlı olmasın. Merak etmeyin, az koydum. Ne oldu? Çorba üstüme sıçradı. Kızım çorba bir şekilde boşaltılır mı? Allah korusun ya yansaydın. Hadi git üstünü değiştir. Seher, kızım ne duruyorsun? Değiştirsene. Yedek kıyafetim yok ki. Yok mu? Biz sana almadık değil mi? Bu hafta sonunda halledelim. Sen şimdi Gonca'nınkilerle idare et. Gonca? O kim? Bizim eski çalışanımızdı. Müştemilatta kullanılmayan oda var. Dolapta bir şeyler vardı. Git oradan al. Tamam, teşekkürler. Tamam kızım. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Zaten az işim vardı, bir de bu çıktı ya. Üf! Nerede bu bez? Zeynep benim her şeyim abi. Her şeyim. Ona da bebeğimize de bir şey olursa ben yaşayamam. Neyse ki şimdi iyi. Eve bıraktım onu. Ama aklım hala onda. Ah be oğlum, ah. Madem sen gerçekleri göremiyorsun. Bu kadar kolay değil Zeynep Hanım. Oğlumu kör etmiş olabilirsin ama bu saçmalığa daha fazla müsaade etmeyeceğim. Evimde bir arzu daha görmek istemiyorum. Zeynep, seni böyle görünce kendi gençliğim aklıma geliyor. Ben de senin gibiydim. Hırslı ve gururlu. Ama bazen... Tülay abla, bari sen anla beni. Zeynep, Selim senin kocan. O senin kıymetlin. Bazı insanlar ömürleri boyunca kendilerini sevecek birini arar. Ve çoğu zaman bulamadan göçüp giderler. Ama siz birbirinizin yarısısınız. O bana hiç güvenmedi Tülay abla. Zeynep, kendini onun yerine koysan, düşünsene. 20 yıl boyunca o berbat yerde yaşadığını, o dört duvar arasında tanımadığın insanlarla aynı odayı paylaştığını. Sen nasıl bir ruh hali içinde olurdun? Bana sorsan ben çıldırırdım herhalde. Selim de ne yapacağını bilememiş, neye inanacağını bilememiş işte. Bir de bu yönden düşünsene. Kim bilir neler yaşadı orada. Ne zorluklar çekti. Keşke bunların hiçbiri yaşanmamış olsaydı. Her şey yoluna girecek. Ben buna inanıyorum. Bak, bir bebeğiniz olacak. O sizin geleceğiniz. Yeni bir hayat sizi bekliyor Zeynep. Onu çok seviyorsun değil mi? O zaman bırak elini sımsıkı tutmaya devam etsin. Ona izin ver. Zeynep, Selim seni çok seviyor. Vay, vay, vay.
Bu oda daha geniş, daha güzelmiş be. Bunlar olur. Aa! Bu kız... Bunun burada ne işi var ki? Allah Allah! Kız! Bu evin eski hizmetçisi Gonca. Bizim Süslü Gonca mıymış? Ay ben şimdi çok merak ettim ha. Kimseye de soramam ki. Tabii ya. Çocuktan al haberi. Bir gideyim odasına bakayım da. Şimdi sıkılmıştır yavrucak. Değil mi? Ya Feride. Melek abla var ya, harbiden ismi gibi melek ya. Bak, bir ihtiyacımız oldu. Çat, telefon açtık. Ne yaptı? Hemen çıktı gitti halaya. Helal olsun vallahi. Öyle vallahi gerçekten. Veysel nerede söyleyin. Nerede o ita? Ne oluyor lan? Ya kardeşim, görmüyor musunuz? Arkamızda müşteriler oturuyor değil mi? Ne oluyor, hayırdır? Yavaş olun biraz ya. Veysel'in nerede olduğunu söylemezsen asıl sen kork bizden, tamam mı? Konuşsana lan! Murat kim bu adamlar? Feride sen dur, tamam. Bakın, ben babam nerede bilmiyorum, tamam mı? Günlerdir zaten buraya uğradığı yok. Hem siz kimsiniz ya? Böyle gelmişsiniz bana babamı soruyorsunuz. Necdet Bey'le ilgili bir mesele. Nerede olduğunu söylemezsen yıkarız burayı başına. Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum babamın nerede olduğunu. Aşağıda falan mı saklanıyor yoksa? Ya yok. Gerçekten aşağıda falan değil ya. Bilmiyorum. Gelmiyor babam hiç. Nerede o zaman? Bana bak Zibidi. Söyleyecek misin yoksa burayı komple dağıtalım mı? Ha? Murat bir şeyler yap. Ya bilmiyorum dedim ya. Bilmiyorum. Bilmiyorsun öyle mi? Şşş. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Çekil lan önümden. Sabri, biraz aşağı bakın. Murat! Murat! Efendim? Ya tamam ben şeydeyim, kafedeyim ya. Hemen girişte oturuyorum tek başıma. Tamam hadi görüşürüz. Merhaba, Veysel Bey değil mi? Evet. Buyurun oturun. Hiç oturmayayım ben. Direkt lokantaya bakmaya gidebilir miyiz? Ya bir oturun, gideriz bakarız. Acelesi ne? Ama dükkana bakmadan. Ya ne yapacaksın dükkana bakıp ya kardeşim, sen ilandan bakmadın mı resimlerine? Görüp de ne yapacaksın işte ya? Cillop gibi dükkan değil mi? Fena değil. Ama sanki biraz küçük gibi. Küçük mü? Yok ya. At koşturmayacaksın içinde. Evet ama verdiğiniz fiyata göre çok daha büyük bir yer bulabilirim. Evet. Belki daha büyük yer bulabilirsin ama böyle temizini bulamazsın. Cillop gibi dükkan. Müşterisi hazır. Gir içeri işlet. Hemen işletmeye başla. Bilemedim ki. Ya bilemeyecek ne var ya? Hazır müşterisi var diyorum. Tertemiz dükkan. Gireceksin, aynı gün çalışmaya başlayacaksın. Daha ne istiyorsun? Biraz daha aşağı çekebilirsek belki. Zaten dükkanda görmedim hiç. Sen de fiyat kırdıracağım diye 40 taklattın ha. 5 kuruş bile inmem. Zaten hiç 10 paraya verdik evi. Peki siz bilirsiniz. Ben bileceğim tabii. Sen bileceksin. Mal benim, tapu benim. Sakin ol kardeşim. İyi ki bir malım var. Ne sakin olacağım ya? Yere git lan, yere git. Sakin ol. Taze gelin gibi 40 nazla ticaret yapılmaz oğlum. Tövbe. Nerede kıl kuyruk var gelip beni buluyor ya. Ulan bir an önce şu dükkanı satmam lazım ya. Vay anasını ya. Murat iyi misin? Çok acıyorum canım. Kafamı yere vurdum Feride. Çok pis vurdu şerefsiz.
kez size dokunmadı. Ama sanmayın ki bu iş burada bitti. Bir daha geleceğiz. O kalleş babanı bulana kadar geleceğiz. Dünyayı size dar edeceğiz, dar. Ya aklınızı başınıza alırsınız ya da sonuçlarına katlanırsınız. Karar sizin. Hayvan herifler. Ya Murat, kim bu adamlar? Ne istiyorlar sizden? Ya bir kere daha olmuştu bu. Allah razı olsun senden. Sen olmasaydın ben ne yapardım? O Nurten kadını çekti gitti. Ama bir tek ağzımdan kötü bir laf çıkmadı. Kalbini kıracak bir tek laf etmedim. Ama o ne yaptı? Ağzına ne gelirse höt höt söyledi. Edepsiz. Olsun. Aman gitti ya, kurtuldum. Oh! Ama sana da zahmet verdik. Yok canım, ne zahmeti? Sen iyi misin? Hı? Toparladın mı biraz bari kendini? İyiyim ben. İyiyim. Oh oh, çorba da ne güzel olmuş. Misler gibi. Ne de güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Sıcacık sıcacık ne güzel gitti. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Hem de elinin lezzeti çok güzel, biliyor musun? Elif'im de çok sever bu çorbayı. Gelince yapacağım ona da. Sıcak sıcak içer. Değil mi? Of, burası da değil. Nerede bu okul? Hala bulamadım. Bütün sokaklar birbirine benziyor. Of. Elif? Elif, beni tanımadın mı? Hayır. Hem benim adım Elif değil ki. Ayşegül. Nasıl yani? Elif'sin sen işte. Yani şimdi Ayşegül mü senin adın? Hı hı. Ama Elif? Neredesin sen, kaçla göz arası kayboldun? Ama arkadaşım. Hadi bir arkadaşımız eksikti. Hadi çabuk yürü. Ama hadi dedim sana, yürü. Zaten geç kaldık. Otobüs kalktı mı acaba? Elif? Aa, o evdeki kız da bana Elif demişti. Of, Melahat teyzenin evini bulabilsem. Şu sokakta mıydı acaba? Zeynep, evlilik narin bir çiçeğe benzer. Büyütmesi, bakması çok zordur. İlgilenmezsen, gerekli alakayı göstermezsen solar gider. Siz Selim'le ne yollardan geçtiniz, ne sınavlar verdiniz. Beraber büyüttüğünüz çiçeğinizi ne olur kendi ellerinle kopartma. Zeynep, Selim sana değer veriyor. Baksana, çocuk hatasını anlamış, günlerdir kapında. Canım, kendini de Selim'i de yıpratma ne olur. Hah, bak gördün mü? Seninki geldi, dayandı yine. Dur, hemen geliyorum. Aliye anne. Aliye Hanım, şöyle buyurun oturun lütfen. Lüzum yok. Buraya sohbet etmeye gelmedim. Sana 2 çift lafım var Zeynep. Buyurun, sizi dinliyorum Aliye anne. Ben bir anneyim Zeynep. Oğlumu korumaya geldim. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok Zeynep. Buraya oğlumu senden korumaya geldim diyorum. Artık onu kandırmana müsaade etmeyeceğim. Tuğçe. Bak sana ne getirdim. Aa, çikolatalı pasta. Hadi bakalım. Afiyet olsun.
Ne yapıyorsun? Bebeklerinle mi oynuyorsun? Hı hı. Dur bir tahmin edeyim. Bu zengin olan bebek değil mi? Evet, doğru bildin. Bu da onun hizmetçisi. Aynen öyle. Bu çok zengin. Koskocaman bir çiftliği var. Bu da onun yanında çalışan hizmetçisi. Sizin çiftliğiniz gibi yani. Sayılır. Tuğçe, benden önce de burada çalışan çok hizmetçi var mıydı? Hı hı. Kimler vardı? Şerife vardı, Ayşe vardı, Kiraz vardı. Bir de Gonca vardı. Gonca. Yoksa bu bebeğin adı da Gonca mı? Hayır. Hem Gonca artık hizmetçi olamaz. Neden? Çünkü dedemle evlendi o. Öyle mi? Ben geldiğimden beri onları hiç görmedim. Buraya gelmiyorlar mı? Birkaç kez geldiler. Ama kavga ettiler. O yüzden dedem bazen beni görmek için tek geliyor. Biliyor musun? Ben dedemi çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Ama Elif'i hiç sevmiyor. Hem de hiç. Çünkü dedemin tek torunu benim. Demek bizim çakma hanımefendi bu evin kızını elinde tutuyor. Kocası biliyor mu acaba? Sen çok büyük bir hata yaptın. O gün evden gidişini unutmuş olabilirsin ama ben unutmadım. Aliye anne, benim o gün neden gittiğimi siz de Kenan abi de çok iyi biliyorsunuz. Ben her şeyi Selim için... Sakın oğlumu kirli işlerine karıştırma. Yazık sana, yazık. Biz sana güvendik. Kızımız dedik. Ailemizden bildik. Karşılığı bu mu olmalıydı? Ben sizin güveninizi kıracak hiçbir şey yapmadım. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Biliyorum ben, biliyorum. Her şeyi gayet iyi biliyorum. O yüzden geldim zaten buraya. Selim'i inandırabilirsin ama ben aptal değilim kızım. Artık oğlumu kandırmana izin vermeyeceğim. Aliye Hanım, sakin olun lütfen. Siz karışmayın lütfen. Başladığın işi bitireceksin. O davayı nasıl açtıysan öyle boşayacaksın oğlumu. Aliye anne, bakın benim tek isteğim Selim'in oradan kurtulmasıydı. Bebeğimle babasının kavuşmasıydı. Sus! Bir de hala babası diyorsun. Tesadüfen duymasaydım başkasından peydahladığın çocuğu utanmadan elimize tutuşturacaktın değil mi? Aliye Hanım, siz neler söylüyorsunuz? Bu konuşmayı burada bitirin lütfen. Zeynep, canım otur. Otur şöyle. İlaçlarını getirdim. Sağ ol kızım. Sağ olasın kızım. Ben artık kalkayım. Feride neredeyse gelir zaten ha. Hadi git artık. Geç kalma. Zaten bir saatliğine gelmiştin. Bütün gün yanımdaydın. Allah razı olsun. Ne demek? Bir ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Hemen çıkar gelirim ben. İsmin gibi melek gibi bir kızsın. Allah yüreğini hep güzel etsin. İnşallah. Ben kalkayım artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah evlat acısı göstermesin bu kıza. Yüreğinin ekmeğini yedirsin inşallah. Of. Bulamadım Melahat teyzenin evini. Ne yapacağım ben şimdi? Geri mi dönsem acaba? Muhsin amca gelmiş midir? Of. Hava kararırsa ne yaparım sokakta?
Abla, kız sana söyleyeceklerim var. De bakalım ne diyeceksen. Muhabbet kuşu. Kız, şu bizim zengin kokana var ya. İyi, hangisi? Şu kafadan kırık olan mı? Pembeli olan mı? Gonca. Ne olmuş? Bu var ya, evlenmeden önce burada çiftlikte hizmetçiymiş. Deme kız. Vallahi billahi. Sen nereden öğrendin? Resmini buldum odada. Bak sen. Vay be. Şimdi de kasım dolaşıyor ortalarda. Kız, desene o da bizim familyadanmış. Ay, boşuna demiyorlar kız. Allah çirkin şansı versin diye. Seher, bak sen de o çiftlikte çalışıyorum diye söyleniyorsun. Ya belli mi olur kız? Belki sen de oradan kalantor birini bulursun ha. Öf abla ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Neyse, bırak şimdi onu bunu da. Ben başka bir şey daha öğrendim. Hay maşallah ha. Ana haber bülteni gibisin. De bakalım. Bu Gonca'nın kocası. Bizim Ayşegül'den, Elif'ten hiç hoşlanmıyormuş. Niye kız? Vallahi o kadarını bilmiyorum. Evdeki bücür söyledi. O zaman niye dağ tepe dolaştı kızı kurtaracağım diye? Kocası madem istemiyor. Vallahi ben sonradan görme zengin olsam kırarım dizlerimi, otururum aşağı. Kocamın da sözünden çıkmam. Herif dam altında tabii. Bu da istediği gibi at koşturuyor ha. Kız bana bak. Bunun da karıştırdığı bir haltlar var herhalde ha. Altını karıştıralım bir bakalım. Bunun da bir şeyler çıkacak herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşegül yok mu? Ay, kapının önünde görmedin mi? Yo, kapıda ne işi var kızım? Ay, bakkala gönderdim ya ekmek almaya. Ya bu soğukta ne işi var kızım bakkalda ya? Ay ne yapayım Muhsin ya? Koskoca kadın ben mi gitseydim yani? İncileri mi dökülür hanımefendinin? Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip